Herkese selam. Böyle ekşili köfteyi eminim daha önce hiç yemediniz. Köfteleri lokum gibi, terbiyesi tam kıvamında. Bir kere yaparsanız inanın hep böyle yapacaksınız. Sizleri bekletmeden tarifime hemen geçiyorum. Tarifimde 300 gram kadar kıyma kullanıyorum. 4 yemek kaşığı kadar ince bulgur, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı tuz, bir orta boy rendelenmiş soğan ve bir adet yumurta. Harcımı şimdi güzelce yoğuracağım. Bir 2-3 dakika kadar iyice yoğuralım. Köfte harcımız hazır. Yanıma aldığım yayvan bir tepsiye şöyle birazcık un serpiştiriyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar. Elimle biraz dağıtıyorum. Ve köftelerimi yapmaya başlayacağım. Harcımdan elime misketten biraz büyükçe bir parça alıyorum. Avucumun içinde yuvarlamaya başlıyorum. Biraz bastırarak yuvarlayalım. Bu şekilde küçük köftelerimizi hazırlayalım ve unlu kabımızın içine bırakalım. Bir kere daha gösteriyorum. Avucumun ortasında bastırarak yuvarladım. Çatlak olmasın arkadaşlar, köftelerimiz gördüğünüz gibi unumuzun içine bırakıyorum. Köftelerim hazır. Şöyle sallayarak tepsimi köftelerin her yerine unun bulanmasını sağlıyorum. Daha sonra köfteleri ayrı bir kaba alıyorum. Arkadaşlar, havucu da ortadan ikiye bölüyorum. Tekrardan dikine böldükten sonra küçük küçük küp küp doğruyorum. Tarifimde orta boy bir adet patates de kullanıyorum. Onu da yine küp küp doğrayacağım. Kabıma alacağım. Tencereme yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı erinceye kadar şöyle bir karıştırıyorum. Evet, yağım eridi. Şimdi havuçlarımı ilave ediyorum. Şöyle biraz kavuracağım. Patatese göre daha zor pişen bir sebze biliyorsunuz. Onun için 3-4 dakika kadar bu şekilde kavuracağım. Havuçlar kavrulduktan sonra şimdi patateslerimi ilave ediyorum. 1 dakika kadar da bu şekilde ikisini birlikte kavuracağım. Ve 6 su bardağı kadar sıcak suyumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp köftelerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. İnanın mutfağınızın vazgeçilmez yemeklerinden biri olacak. Köfteleri tamamen boşalttıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. 1 çay kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım. Çorbamız pişerken diğer tarafta terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesi için 3 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum yoğurdumu. Daha sonra bir adet yumurta sarısını ekliyorum. Onunla birlikte yoğurdu güzelce çırpıyorum. Son olarak da bir adet limon suyunu üzerine boşaltıyorum. Ben biraz ekşili seviyorum. İsterseniz siz yarım limon da kullanabilirsiniz. Kontrol ettim arkadaşlar. Patates ve havuçlar pişmiş. Şimdi üzerinin terbiyesini ekleyeceğim. Şöyle yemeğimin suyundan biraz alıyorum. Terbiyeye koyuyorum. Karıştıracağım birazdan. Direkt koyarsak terbiye kesilebilir içinde. Güzel olmaz. Güzelce karıştırıyorum, ılıtıyorum. Ve yavaş yavaş yemeğime ilave ediyorum. Bir taraftan karıştıralım. Ben un koymadım terbiyesi için arkadaşlar. Zaten köfteleri unladığımız için gerek görmedim. Bu şekilde 6-7 dakika civarında pişmeye bırakıyorum. Son olarak doğramış olduğum bir tutam maydanozu da ekleyip ocağımın altını kapatıyorum. Yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi nefis oldu. Ekşili köfteyi bu şekilde yaparsanız hem dağılmaz hem de kıvamı tam yerinde olur. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.
Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutfaktan tariflere yolculuk devam ediyor. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın.